Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Gurur, kendini üstün görme, kibir, büyüklenme, ödün kartı geldi. Başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Bu ödülü yürekte acı bir tat bırakır dedi. Üzüntü kartı geldi. Acı çekmek, istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik. Şimdi isteklerinin karşılanmadığı, isteklerinin gerçekleşmediğini düşünen bir aklınızdaki kişi var ve bu durum onu aslında ciddi şekilde üzüyor. Hem gurur yaptı, kendini böyle olmayan şeyleri oldurtmak adına eyleme geçmekten alıkoyan bir gururu var. Ancak ciddi bir üzüntü durumu da ortaya çıkarıyor. Ne kadar gurur da yapsa aslında eyleme geçmek, harekete geçmek ve kendinden aslında ödün vermesi gerektiğinin farkında olan bir aklımızdaki kişi var diyebiliriz. Ödün vermesi gerektiğinin farkında. Çünkü aradaki bu sıkıntılı, acılı, üzüntülü durumları ortadan kaldırabilmek adına adımlar atması gerektiğini biliyor, fark ediyor. Ama birazcık da gururu burada harekete geçmesine engel oluyor diyebiliriz. Ya bu noktada birazcık şöyle bir durum var. İlahi eril kartı geldi. Şimdi burada bazı şeyleri çok ım, anlamlandıramayan bir enerji de olabilir. Ruhsal olarak aradığı aşkı bulmak adına adımlar atan bir enerjisi olabilir. Ama içsel olarak, ruhsal olarak böyle olsa da zihinsel olarak buna hazır olmayan bir aklınızdaki kişi olabilir. Yalnızlık kartıyla beraber yani bu kişi kendi özgürlüğüne çok düşkün görünüyor olabilir. Ama altta yalnızlık korkusu yaşıyor olabilir. Ee, Yani burada sanki ya ben böyle mutluyum, hayatım devam ediyor. Şimdi hayatıma birini alırsam şunlar olacak dediği bir bilinçaltı durumu olabilir. Yani nasıl diyoruz birçok örnekte işte gerçekten evlenmek istiyorum deyip de hayatına gerçek aşkı ya da gerçekten evlenebilecek kişileri çekemeyen kişiler. Nedendir? Bilinçaltında çünkü evlilik korkusu vardır, gerçek bir ilişkiye inanmamak vardır, gerçek bir ilişki istememek vardır mesela örnek olarak. Burada da böyle bir durum var. Yalnızlık korkusundan dolayı çok fazla eyleme geçemeyen bir enerjide olabilir. Hem kendini çok yalnız hissediyor olabilir ama içsel olarak da yalnızlık korkusu onun yalnız kalmasına sebebiyet veren durumlar ortaya çıkarıyor olabilir. Anlaşmak istiyor, orta yolu bulmak istiyor aslında. Yani dediğimiz gibi aslında ödün vermek istiyor, harekete geçmek istiyor, eyleme geçmek istiyor. Çünkü ciddi şekilde canı yanıyor. O üzüntüyü ortadan kaldırmak istiyor. Ama bu noktada işte dediğimiz gibi gurur ya da bilinçaltı durumları ortaya çıkıyor ama genel manada bir uzlaşma isteği içerisinde. Genel olarak insanlara karşı çok yüksekten bakan bir bakış açısı olabilir, çok kibirli yapısı olabilir ve burada da yargılamaktan kaçın, anlamaya çalış kartıyla beraber daha çok işte ben en iyisiyim. Şimdi ilahi erilde kendini böyle de görüyor olabilir bu kişi. İşte ben en iyisiyim. O yüzden en iyi şeylere layığım ya da bana bunu nasıl yapar ben bunu hak etmedim gibi böyle yargılayan, daha çok kendini üstün gören bir enerji de olabilir. Ciddi korkuları var. Bugün de bu korkuları hissedecek. Hem ödün vermesi gerektiğinin farkında olduğu hem de o yalnızlık durumu hem yalnızlıktan korkma ama yalnız kalmak adına yapılan adımlar gibi ciddi şekilde korkular ve ego ile yüzleştiği bir günün içerisinde olacak. Ego durumu çok fazla geldi. Herkes için tabii ki geçerli olmayacaktır ama bazıları narsist olabilir, bazıları çok böyle bencil enerjilerde, hep ben diyen enerjilerde olabilir. Tabii ki değişiklik gösterecektir kolektif bir açılım ama genel manada ciddi bir ego durumu var diyebiliriz. Burada daha çok böyle üzüntülü, sıkıntılı durumlar, uzlaşma enerjisinde olmak, onun biraz daha böyle maneviyata doğru yönlenmesine sebebiyet veriyor olabilir.
Bu süreçte canı çok fazla yanıyor görünüyor ve bunu atlatabilmek adına daha çok böyle ruhsal çalışmalara doğru kendini vermek istediği bir günün içerisinde olabilir. Genel enerjisi böyle ama daha çok söyleyebileceğim, ödün vermesi gerektiğinin farkında bazı şeyler için, ama ödün vermek istemiyor. Çünkü egosu çok yüksek olarak geliyor aklınızdaki kişinin. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugünün enerjisinde neler yaşayabilir ve bunları neden yaşıyor, bunları öğrenelim. Şimdi Kupa Kraliçesi geldi. Kupa Kraliçesi bize sevgi dolu sihirli dönemlerden, kendini dinleme ve sezgilere yönelme süreçlerinden bahseder. Sezgilerine doğru yönelmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olabilir. Sevgiyi istediği, almak istediği bir sürecin içerisinde olabilir. Bazılarınız için burada kupa kraliçesi olan ya da kupa kralı olan bir kişiyle alakalı bazı durumlar ortaya çıkmış olabilir. Yani bu kişi, o ödün vermesi gereken kişi daha çok duygularını rahatlıkla gösteren, duygularını söylemekten, göstermekten korkmayan bir kişi olabilir. Yani karşısındaki kişi kendi durumunuza göre kupa kraliçesi ya da kupa kralı olarak alabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili dalgın ve düşünceli bir sürecin içerisinde olacak. Ne yapacağını karar veremediği bir süreçte. Biraz önce söylediğimiz gibi aslında emek vermesi gerektiğinin farkında ama emek vermek istemiyor, korkuyor. Korkuyor ve egosu var. Burada artık bir şeylerin farkına varmaya başladığı bir süreçte olacak. İdrak ve aydınlanmayla beraber. Karşısındaki kişinin sevgisine inanmıyor olabilir. Burada sevgiyi daha net algılamaya başladığı bir süreç oluşturacak olabilir bugünün enerjisinde. Daha çok karşısındaki kişinin ne kadar sevgi dolu olduğunu fark ettiği bir gün olacak. Bunun sebebini neden bu enerjilerde dediğimizde kılıç dörtlüsü. Sevgiden dışlanmış hissetmek. Sükunet ve sessizlik çevrenin etkisi. Bu kişi hayatı boyunca çevresindeki insanların sevgisini kazanabilmek adına bazı çabalarda bulunmuş olabilir. İşte nasıl? Kariyerim çok iyi olursa sevilirim dedi. İşte bir bakış açısı olabilir, kariyerine yönelmiş olabilir. İnsanlara kötü davranırsam daha çok sevilirim dedi. Bir bilinçaltı kodlaması olabilir, böyle devam etmiş olabilir. Bazen de hani en iyisi derler ya, kendi evinde ya da kendi hayatında kişilere çok böyle sevgi saygı göstermez ama dışarıdaki çevreye o kadar ilgi alakalı sevgi dolu duruşları olan kişiler vardır ki en iyisi derler. Böyle yapıda olabilir. Daha çok çevredeki insanların takdirini almak, çevredeki insanların tamam oldu, güzel gibi olumlu dönüşlerini almak adına yaşamış biri olabilir bu kişi. Bir süredir bunu hissedemiyor olabilir ya da bu ilişki içerisinde herkes, genel manada herkes onu el üstünde tuttuysa ilişkilerinde ve burada yaşadığı durumda kupa kraliçesi ya da kupa kralı ona bunu hissettirmemeye başladıysa, ilk etapta evet çok böyle alttan alınan, sevgi hissettirilen bir süreçten geçirmiş olabilir ama daha sonrasında onun bencillikleri, egosundan kaynaklı kendinizi çekmiş olabilirsiniz ve bu çekme durumu onda ciddi bir üzüntü ve yıkım gibi bir durum yaratmış olabilir. Şu an enerjisinde artık aslında neden bunları yaşadığını fark etmeye başladığı bir süreçte karşısındaki insanın ona sevgi verdiği halde o sevgiyi alamadığını ve artık o sevgiyi de alamadığını fark eden, göremediğini fark eden bir kişi olarak geliyor. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Değnek dörtlüsü, korkular ve kavuşmak. Çok güzel geldi. Çünkü değnek dörtlüsü artık böyle kutlama süreçlerinden, e, güvenden bahseder bize. Biraz da böyle şey diyebiliriz. Yani beraberliklerin bir üst seviyeye taşınmasıyla ilgilidir. İşte evlilik olabilir, nişan olabilir, isteme olabilir vesaire vesaire. Burada artık korkular ne kadar devam ediyor olursa olsun kavuşma isteği, barışma isteğinin çok yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olacak yakın gelecekte ve daha çok bu durumdan kaynaklı, kavuşma isteğinden kaynaklı artık güzel enerjileri çalıştırmaya başlayacak. Ama şunu unutmayın, korkuları da devam ediyor olacak. Korkuları yenmiş değil. Yenmiş olmayacak yani. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Buna bakalım.
ve nelere dikkat etmelisiniz buna bakacağız. Şimdi öncelikle bugün neler yaşayabilirsiniz buna bakalım. Tabiat kartı geldi. Bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler. Bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma dedi. Bağlılıkla ilgili, bağımlılık hatta bağlılık demeyelim de bağımlılıkla ilgili ciddi bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Yani onsuz yapamam, ben onsuz nasıl yaşarım dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz uzun bir süredir. Düşmanlık kartıyla beraber ciddi şekilde ilişkinizde tehlikeler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Birbirinize karşı böyle çok yorucu, işte kırıcı kelimeler, durumlar, söylemlerde bulunmuş olabilirsiniz. Ancak yaşadığınız her neyse, yani burada size karşı yaşatılan o sıkıntılı, kötü durum bile olsa burada artık kavuşma isteğiniz, özlem enerjiniz o kadar yüksek ki, çünkü bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Her şeyi unutabilecek bir enerjinizin olduğunu söyleyebilirim. Buraya dikkat etmenize fayda var. Yani ne kadar canımı da yaksa ben onsuz yapamam denilen bir durum olabilir. Özellikle böyle düşünen arkadaşlarım neden böyle hissediyorum, buna bakmanızda fayda var. Burası biraz hayatımıza tehlikeler yaratabilecek bir nokta diyebiliriz. Şimdi devam edersek eğer sessizlik, sabır ve ikbal kartı, doğmak kartı. Sabrediyorsunuz. Birçok yapılan yanlışa karşı susuyorsunuz. Çünkü ciddi bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz ve yani o olmazsa ben yapamam dediğiniz bir süreçtesiniz. Bazılarınız bunun birçoğunu kırmış olabilir. Yani evet ben daha önce böyleydim ama artık yavaş yavaş buradan çıkıyorum diye olabilirsiniz. Umarım en kısa zamanda bu bağımlılık duygusundan arınırsınız. Sabrettiğiniz artık ama burada işte şey düşüncesi devam ediyor. Ben onsuz yapamam düşüncesi devam ediyor. Birazcık beni şey yaptı. Düşündürdü. Buraya dikkat edin lütfen. Daha çok böyle sessizlik enerjisindesiniz. Susuyorum, bir şey yapmıyorum, sabrediyorum. Canım yansa da sabrediyorum. Çünkü yeniden başlayabilir enerjisi var. Bu istek var. Bugün de bunları düşünecek olabilirsiniz. Sürekli aynı döngülerden geçtiğinizin çok net farkındasınız. Özellikle bitişlerle ilgili. Ya öyle bir geldi ki kartlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın o kadar net aslında anlatıyor ki bu kartlar bize. Şimdi burada yaşadığınız ayrılıklarla ilgili özellikle ayrılıklar, siz de terk etmiş olabilirsiniz, terk edilmiş olabilirsiniz, hiç fark etmiyor. İlişkinin sona ermesi, ortak karar da almış olabilirsiniz. Ve bu noktada yaşadığınız sıkıntılı durumlar, ayrılık ya da ayrılık aşamasına gelmesi gereken durumlar yaşadığınızda ciddi bir öfkeniz, kininiz, her şeyi yakıp yıkıp gitme isteğiniz, vazgeçme isteğiniz çok fazla. Ama bir taraftan da tutuyor sizi bir şeyler. Yani ne kadar öfkelenseniz de, kızsanız da, kavga da etseniz, belki bu ayrılığı siz yaşasanız da, yaşatsanız da bir süre sonra tekrar her şeye rağmen aynı ilişkinin içerisinde ya da aynı tarz ilişkilerin içerisinde kendinizi buluyor olabilirsiniz. Yani ne kadar ilk etapta diyelim ki size çok kötü davrandı, canınızı yaktı, koptunuz, bitirdiniz, uzaklaştınız ya da ama o noktadan sonra işte bir süre geçtikten sonra ama ne yaptıysa yaptı hiç fark etmiyor, yeter ki hayatımda olsun dediğiniz bir enerji ortaya çıkarıyor olabilirsiniz. Ve kartlar diyor ki bu bir kısır döngü, bu ruhsal uyku durumu, buradan uyanmalısın. İşte o yüzden diyoruz aslında yaşadığımız her ilişki kendi iç dünyamızda, tekamülümüzde ilerlememiz için karşımıza gelen güzel fırsatlardır. Önemli olan görebilmemiz. Neyi gösteriyor? Bu kişi bana kötü davranarak içimdeki neyi hissettiriyor? Değersizlik mi? Sevgisizlik mi? Layık görmemek mi? Neyi görmeliyim kendimde ki orayı şifalandırmalıyım? İlişkilere böyle bakmak çok çok önemli. Bu ilişki illa partner gibi düşünmeyin. Ailenizdeki kişiler, iş hayatınızdaki kişiler, arkadaş ortamınız, yani herkes, çocuğunuz, bazen evcil hayvanınız, orada bile aynı şey geçerlidir. Hayatı güzel okumak çok çok önemli. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmelisiniz buna bakalım. Bir tane de günün olumlama kartı alalım. Sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam
kazanıyor diyebilirsiniz bugün. Biri seçen arkadaşlarım, kaçış, kupa üçlüsü. Güzel enerjilerden kaçan bir yapınız olabilir. Kupa üçlüsü kutlamalardan, sevgi dolu dönemlerden, güzel süreçlerden bahseder. Bilinçsizce böyle bir enerjiniz olabilir. Sevildiğinizi ya da güzel enerjilerin olduğunu düşündüğünüzde siz de korkup kaçıyor olabilirsiniz. Bugün özellikle buna dikkat edin. Böyle hissediyor musunuz? İkinci bir durum olarak da kupa üçlüsü üçlü durumlardan bahseder. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz burada biraz görmekten kaçtığınız bir sürecin olduğunu, durumların olduğunu sizde hissettirecek enerjiler bugün aktif olabilir. Bunu fark etmeniz gerekiyor olabilir. Cümleyi kuramadım ama umarım anladım. İkiyi seçen arkadaşlarım. Kılıç sekizlisi, huzur ve mutluluk. Kılıç sekizlisi duyguları gizleme, arzuları bastırma süreçlerinden ve elim kolum bağlı enerjilerinden bahseder. Huzur ve mutlulukla beraber biraz böyle şey enerjisine geçmiş olabilirsiniz. Duygularımı görmüyorum, yapabileceğim bir şey yok diyerek kendinizi mutlu hissediyor olabilirsiniz. Yani bazı konularda kendi hayatınıza bahaneler üretiyor olabilirsiniz. Mesela alma ile ilgili sorunlarınız varsa, sürekli verme enerjisindeyseniz eğer, duygularınızı kapatırsanız eğer bu dengeyi sağlayabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da duygularımı fark etmezsem, görmezsem, dıştaysam mutlu olabilirim gibi bir bakış açınız olabilir. Bu biraz mesela şeyi söylüyoruz ya, duyguların içerisinde kaybolmayın ama duyguları fark edin. Görmezden gelmemek gerekiyor. Çünkü görmezden geldiğiniz her duygu bizim ruhumuzda, bedenimizde, zihnimizde sıkışmış duygu olarak kalıyor ve fiziki hastalıklarında oluşumu aslında bizim içimize o bastırdığımız sıkışmış duygulardan kaynaklı. O yüzden bu noktayı, yani huzur ve mutluluğu böyle bulamayacağınızı, uzun vadede size daha zorlayıcı şeyler getirebileceğini bilin ve duygularınızın farkına varın. Huzur ve mutluluğu yaratabilecek olan tek kişinin siz olduğunu fark edin. Önce kendinizi severek buna adım atın diyebilirim. Üçü seçen arkadaşlarım. Kılıç Kraliçesi. Kılıç Kraliçesi biraz öfkeden bahseder bize. Kendi özgürlüğünü seçmekten ve bağımlılıklardan kurtulmaktan bahseder. Buraya bir kart alacağım. Evet. Kendinizi manipüle ediyor olabilirsiniz. Bu noktada öfkenizi, kendi öfkenizi, kızgınlığınızı kendinize yöneltiyor olabilirsiniz. Lütfen kendinizi manipüle etmeyin. Kendinizi keder, elem enerjisinde tutmayın. Biraz önce dediğimiz gibi aslında duygunun ne olduğunu, size ne hissettirdiğini, olayların fark edin, kabul edin, sevgiyle iade edin. Ne kadar, yani açıkçası mesela çekim yasası ile ilgili de sürekli derler ya, bazıları var bazıları yok der, benim hayatımda etkili der, bazıları değil der. Çekim yasasındaki en büyük yanılgı aslında ne istersen onu yaşarsın bakış açısıdır. Ama çekim yasasının aslına baktığımızda sen neysen onu yaşarsın, onu çekersin vardır. Yani siz keder ve elem enerjisini ne kadar yükseltirseniz, çoğaltırsanız daha da çoğalarak hayatınıza keder ve elemi hissedeceğiniz olaylar, durumlar ve kişileri çekersiniz. Ama bu duyguların farkına varıp tamam ben bu alanı görmeliyim içimde dedikten sonra enerjinizi değiştirip kendinizde güzel şeyler söylediğiniz, güzel pozitif enerjilerde olduğunuzda, mutluluk ve huzur enerjisini bu şekilde kendiniz yarattığınızda hayatınızda daha çok mutlu olacağınız, daha çok huzur bulacağınız kişiler, olaylar ve durumları çekmiş olacaksınız. Lütfen unutmayın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.